Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. İsmim Sevda Kankal. Nefes koçuyum. Aynı zamanda yoga eğitmeniyim. Ziraat mühendisi olduğum için sağlıklı beslenme konularına da ilgi duyuyorum. Ve bu üçünün birleştirildiğinde bütün hastalıkların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu yola baş koydum diyebilirim. Ziraat mühendisiydim tabii ki. Sahalarda çalışıyordum. Uzun yıllar sahalarda çalıştım. İyi de bir kariyerim de vardı. Sonrasında yanlış bir evlilik ve peşine yanlış ilişkiler derken derin bir depresyona girdim. Ve ciddi tanılar konuldu. Uzun süre ilaç kullanmam gerekti. Hatta ömür boyu kullanmam tavsiye edildi. Araştırırken de nefesle tanıştım. Nefesin depresyona iyi geldiğini okudum, öğrendim. Ve karşıma bir reklam düştü o sırada. Reklamda yazıyordu ki nefes semineri var ve ben bu seminere katıldım ve orada nefesle yoganın birlikte yapıldığında daha etkili olduğunu öğrendim. Ve böylelikle nefesle yoganın bir sistem dahilinde öğretildiği bir kursa başladım. Öncelikle yoga eğitmeni oldum. Fakat yoga çok popüler bir meslek olmadığı için günümüzde çok tercih edilmediği için nefes koçluğunu ayrıyeten almayı tercih ettim. Aslında yoganın içinde nefes var ve kullandığım bütün teknikler 5000 yıllık kadim yoga teknikleri, yoga nefes teknikleri. Sonradan uydurma nefesleri ben kullanmıyorum. Kullananlara da karşıyım. Şöyle, nefes yaşam enerjisinin bedene girmek için kullanıldığı yoldur. Nefes yoksa yaşam da yoktur. Şimdi ağızdan sık sık nefes aldığımızda neden nefessiz kalıyoruz? Çünkü çok fazla içeriye oksijene boğmuş oluyoruz. Hücrelerde yeteri kadar karbondioksit oluşmamış oluyor. Bohr efekti dediğimiz bir sistem var. Kanın içerisindeki hemoglobin oksijeni alıyor akciğerlerden ve bedene dolaşırken bakıyor ki karbondioksit molekülü çok fazla ve içerisindeki oksijeni bırakıyor, karbondioksit alarak tekrar sistemi dolaşmaya başlıyor. Biz içeriği çok fazla oksijene boğduğumuzda, sık sık nefes aldığımızda karbondioksit ve oksijen alışverişi gerçekleşmiyor. Çünkü bakıyor ki hücrede yeterince oksijen var, karbondioksit tam olmamış ve sistemi dolaşarak tekrardan dışarıya atılıyor oksijenler. Mesela merdiven çıkarken ya da koşarken ağzımızdan sık sık nefes aldığımızda neden nefessiz kalırız? Aslında çok fazla nefes alıyoruz ama nefessiz kalıyoruz. Neden? Çünkü içeride yeterince oksijen olduğu için boşuna nefes alıyoruz, boşuna efor harcıyoruz. Ne yapacağız? Hemen ağzımızı kapatacağız. Burundan derin nefeslerle nefes almaya başlayacağız. Nefes alışveriş süremizi uzatacağız ki içeride yeterince karbondioksit molekülü biriksin ve aldığımız oksijen de yerine ulaşabilsin. Tabii ki sık sık nefes alıp vermek boşa efor harcamak demektir. Birisi vefat ettiğinde, öldüğünde madde beden fiziksel olarak varlığını devam ettirirken nefes olmadığı için yaşam enerjisi de yoktur. Dolayısıyla nefes yoksa yaşam da yoktur. Bizler bu yaşam enerjisini en çok nefesle alıyoruz. Sonra suyla, sonra yemekle, sonra güneş ve topraktan alıyoruz. Nefesle almadığımızda, suyla da almıyorsak kendimizi yemeğe verebiliriz. Oradan almaya çalışabiliriz. Obezite gibi sıkıntılar başlayabilir. Şöyle, diyelim ki duruş bozukluğunuz var, kamburlaşmışsınız. Bu şekildeyken diyafram çalışmayacaktır ve göğüs kapasiteniz de azalmış olacaktır. Ben yoga egzersizlerini bu postür düzeltmek için kullanıyorum. Yani böyle tek el üstünde durup poz vermek için ya da tepe üstünde durmak için değil, akrobatik hareketler için yaptırmıyorum. Tamamen omurga sağlığı için kullanıyorum. Ve dik duruş çok önemli diyafram kasının rahatça çalışabilmesi için. Bir de nefesle ilgili şunları da söylemek isterim. Bir insan günde 16-17 defa nefes alıp verir. Bu 24 saatte 23.000 defa nefes alıp verdiğimiz anlamına gelir. Bir şeyi 23.000 defa yanlış yapıyor olmanızın sonuçlarını hiç düşündünüz mü? Hasta olan insanlara baktığımızda nefesin burada olduğunu görürüz. Kısa kısa ve sık sık nefes alırlar. Doğru nefes nedir? Doğru nefes karından başlayıp göğüse kadar çıkarabildiğimiz nefestir. Şu hareket yani. Bu hareket aynı zamanda lenf sistemini çalıştıran da harekettir. Lenf sistemi hücrelerin toksinleri dışarı attığı sistemdir. Toksinleri, mikropları, virüsleri, orada birikmiş olan, işe yaramayacak olan her şeyi biz lenf sistemiyle dışarıya atarız. Dolayısıyla bu nefes alışveriş gerçekleşmediğinde bedende toksinler birikmeye başlar. Sonrasında ne olur? Ağrılı, acılı, sancılı hastalıklar. Depresyon. Depresyon da bir yanlış nefes alma hastalığıdır. Bedende toksin biriktiğinde zihin yapısında da toksinler birikir. Genelde şöyle oluyor, ailesinde
Artık böyle tüpe bağlı birisi varsa ondan etkilenip ben yanlış mı nefes alıyorum, benim sonum onun gibi olacak mı korkusuyla gelen var. Merdiven çıkarken kendisini sık nefes alıp böyle nefessiz kaldığını söyleyip gelenler var. Bazı psikologlar yönlendiriyorlar ve ben gerçekten o psikologlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, çünkü nefes düzenlenmeden depresyon giderilemez. Şöyle, önce bir nefes analizini yapıyoruz kişinin. Düz bir yatırıyoruz, dizler bükülü bir şekilde. Bir eli karında olacak, bir eli karında olacak, bir eli göğüste. Ve bakıyoruz nasıl nefes alıyor. Nefesi karında mı? Göğüse çıkarabiliyor mu? Nefes sadece göğüste mi? Alıp vermeden önce bekliyor mu? Verip almadan önce bekliyor mu? Nefesi sığ mı? Derin mi? Tüm bunlara bakıyoruz. Nefesi sığ ise kişide değersizlik duygusu olduğunu söyleyebiliriz. Nefesini alıp vermeden önce bekliyorsa eskiye tutunma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Nefesi verip almadan önce bekliyorsa yeniye geçmekle ilgili sıkıntıları olduğunu, yeni adım atmayı geciktirdiğini söyleyebiliriz. Erteleme hastalığı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun gibi önce bir psikolojik analiz yapıyoruz. Psikolojiye de bağlıyoruz işi. Ve aynı zamanda göğüste nefes yoksa bu demektir ki ileride, şu anda yoksa bile ileride kalp rahatsızlıkları başlayacak demektir. Ve göğüste nefes yoksa kişi kendisini sevgiye kapatmış diyebiliriz. Bu alt sebepleri, alt duyguları tespit edip öncesinde bir EFT ya da NLP çalışmasıyla, bilinçaltı teknikleriyle bu duyguyu kırıyoruz. Sonrasında göğüste nefes yoksa ona göre bir nefes egzersizi veriyoruz. Karında nefes yoksa ona göre bir nefes egzersizi veriyoruz. Alışverişler arasında bekleme oluyorsa onu da demo vererek normal nefesini alıp vermesini sağlıyoruz. Evet, ben birçok eğitim alıp hepsini birleştirip harmanladım. Zaten yoganın içinde nefes var ama çoğu yoga hocaları maalesef bunu sadece egzersiz olarak yaptırıyorlar. Ben yoga ve yoganın içindeki nefesi aynı zamanda nefes koçluğuyla birleştirdim. Onu EFT ve NLP ile birleştirdim ve kendi sistemimi kurdum. Genelde 8 seansta çözüyoruz. 2 haftada bir alıyorum seanslara ve 4 ay gibi bir sürenin sonunda artık iyileşmiş olabiliyor. Ya bu arada bu bir tedavi yöntemi değil, sadece modern tıbbı tamamlayıcı bir sistem. İlk seanstan itibaren şunu diyebiliyor. Hocam ya ben gün içerisinde nefesimi tutuyormuşum. Yeni fark ediyorum ve çok şaşkınım. Ya da şunu diyebiliyor. Ya ben dişçiye gittim hocam, nefesimi tuttum. Ama tekrar nefes almak için ne kadar kendimi telkin etsem de başaramadım. Korkuyla çünkü nefes tutulur genelde ve korku toplumunda olduğumuz için nefes tutma alışkanlığımız var. Zaten nefes böyle bozulmaya başlıyor. Çocukluktan itibaren. Çocuk diyor ki ben ödevimi yapmadım, hoca bana kızacak. Bak bir de duruş bozukluğu başladı. Fark ettiniz mi? İşte annem babam bana kızacak. Başlıyor nefes tutmaya ve bu şekilde maalesef devam ediyor. Dediğim gibi eğer göğüste nefes yoksa kalp rahatsızlıkları bir kere kaçınılmaz. Ve yine burada sık sık nefes alıp verenlerde ben genelde bana gelenlerde fark ediyorum ki yüksek tansiyon problemi var. Ve ağrılı, sancılı hastalıklar, kireçlenme, çünkü o da lenf sistemiyle alakalı. Ödemler lenf sistemiyle alakalı. Lenf sisteminin çalışmadığı bütün sistemlerde, bütün hastalıklarda aslında nefesi yapabiliriz, ön plana çıkartabiliriz. Dediğim gibi, çünkü bütün doktorlar da bunu destekleyecektir. Lenf sistemini derin soluk alıp verme çalıştırır. Şöyle, ben omurga sağlığı üzerine çalışmayı tercih ediyorum. Bu benim tercihim. Gelenlere de diyorum ki akrobatik hareketler yapmaya geldiyseniz kusura bakmayın, ben bunu yapmıyorum. Ben omurga sağlığı üzerine çalışıyorum. Karın kaslarınız güçlü olacak ki dik durabilirsiniz. Karın kaslarını bu yüzden çalıştırıyorum. Sırt kaslarını çalıştırıyorum ki omurgayı desteklesin. Ve yine omurgayı eğip bükme hareketleri yapıyorum ki oradaki sıvı akışı, omurgadaki sıvı akışı desteklensin diye. Nefesini kendi kullanmayı bilen bir insan oluyor. Tabii ki bu 8 seansta sadece burada olacak bir şey değil, ödevler de veriyoruz. Şöyle ki, önce derin bir karın nefesi aldırıyoruz, göğüs oynamıyor. Bütün nefesi karnına dolduracak, nefes alacak ve nefes verirken bırakacak. Sonra göğüs nefesi çalıştırıyorum. Tüm nefesi göğsüne dolduracak ve nefes verirken göğsüne indirecek. Sonra şu üst tarafları genelde günlük hayatta hiç kullanmıyoruz. Nefesi buraya çekecek. Sonra en son bu 3 nefesi birleştiriyoruz. Karın şişecek, göğüs şişecek ve omuzlar kalkacak. Önce karın inecek, sonra göğüs ve omuzlar. Evet, ben 1 aylık bir eğitimin sonunda burada 2 günde süpervizyon eğitimi veriyoruz yüz yüze. Diğer kısımlar online oluyor. Başka şehirlerde ve ülkelerde de öğrencilerim var. Bu sistemi herkese öğretmek ve yaymak niyetindeyim.
Çünkü nefesimiz bedende sağlıklı bir şekilde dolaştığında sağlıklıyız. Nefes yoksa hastalıklar başlıyor. Evet, lütfen ve lütfen bir nefesinizi kontrol edin ve sonrasında da nefes koçuyla çalışmaya başlayın hemen. Ama bir yoga eğitmeni olan nefes koçuyla çalışırsanız sizin için tabii ki daha iyi olacaktır. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.